Finansal piyasalar sana gerçekten kazandırıyor mu yoksa sen sadece şansa mı güveniyorsun? Bak, herkes finansal piyasalara giriyor. Herkes bir şekilde kazanmak istiyor. Ama çoğu insan fark etmeden finansal piyasalarda yıllarını kaybediyor. Çünkü kazandıran tek şey hisse senetleri, kripto ya da forex değil. Gerçek kazanç sadece grafikleri takip etmekle değil, teknik ya da temel analiz yapmakla da ilgili değil. Doğru 3 temel adımı uygulamakla mümkün. Ve şunu bilmelisin, bu adımları yapmıyorsan kazandığını zannederken aslında yavaş yavaş kaybediyorsun. Hatta belki de farkında bile değilsin. Peki bu 3 temel adım nedir? Bunlar yatırımcıların sessizce bildiği ama çoğu kişinin asla fark etmediği sırlar. Ve bunlar olmadan borsa senin için sadece bir piyango bileti olur. Kazanırsın, kaybedersin. Ama asla özgür olamazsın. Şimdi eğer bu söylediklerim sende bir şeyler uyandırdıysa ve sen de gerçekten borsada kaybeden kalabalıktan değil, kazanan azınlıktan olmak istiyorsan burada dur. Bu kanal. Yani bak ve kazan. Tam da bunun için var. Sana sadece bilgi vermiyoruz. Sana kazandıracak bir bakış açısı kazandırıyoruz. Eğer gerçekten öğrenmek, uygulamak ve farklı bir yatırımcı olmak istiyorsan şimdi kanala abone ol. Çünkü bundan sonra yapacağımız şeyler seni bir adım öne taşıyacak. Bak, yatırım, finansal piyasalardan sadece bir şeyler almak, fiyatın artmasını beklemek ve kar elde etmek değil. Çoğu insan bunu sanıyor. Ama bilmen gereken ilk şey şu: eğer net bir planın yoksa para da yok. Plan ne demek? Basit. Alacağın ürünün giriş noktasını, çıkış noktasını, ne kadar kaybetmeye razı olduğunu ve ne kadar kazançta satacağını daha almadan önce bilmek. Çünkü finansal piyasalarda para kaybedenlerin %90'ı plansız insanlar. Finansal ürünü alıyorlar, sonra düşmeye başlıyor, belki döner diye bekliyorlar. Daha da düşüyor, panik başlıyor, kaybı kabullenemiyorlar ve sonunda hem zaman hem de para kaybediyorlar. Bir düşün, profesyonel bir yatırımcıyla amatör arasındaki en büyük fark bilgi değil. Fark disiplin ve plan. Profesyoneller kaybedeceklerini bile bile girmezler. Her işlemde bir stop noktaları, bir kar realizasyonu vardır. Ve şunu bil, bir plan seni sadece zarardan korumaz, aynı zamanda duygularını yönetir. Çünkü planın yoksa korku ve açgözlülük seni yönetir. Burada bir an durmanı istiyorum. Senin gerçekten bir planın var mı? Her alım satımda bir stratejin var mı? Yoksa tamamen fiyat yükselir, düşer diye tahmin mi yapıyorsun? Eğer bu soruların cevabı hayırsa işte bu yüzden kazanamıyorsun. Yorumlara yaz. Benim planım var ya da plan yapmaya başlayacağım. Gerçekten öğrenmek istiyorsan tartışalım, konuşalım. Çoğu insan finansal piyasalarda şunu sanıyor: doğru ürünü bulursam zengin olurum. Ama gerçek şu ki hangi ürünü aldığın değil, daha çok nasıl yatırım yaptığın seni ayakta tutar. Kazanan yatırımcıların ortak noktası yalnızca doğru hisseleri seçmek değil, risklerini yönetmek, sabırlı olmak ve piyasanın duygusal dalgalarına kapılmamaktır. Biraz açalım. Çünkü burası çoğu insanın battığı nokta. Birçok insan finansal piyasalarda ilk kazancını alır, bir özgüven gelir, sonra daha fazla kazanma hırsıyla kaldıraç kullanır, riskli ürünlere girer ve bir gün büyük bir düzeltmede kazandığı her şeyi kaybeder. Çünkü kazananlar kaybetmeyi de bilir. Ray Dalio'nun bir sözü var: para kazanmak kolaydır, onu korumak ve büyütmek zordur. Bu yüzden gerçek yatırımcılar sadece kazanca değil, sermayelerini korumaya odaklanır. Onların yaptığı şeylerden biri portföylerini çeşitlendirmektir. Tek bir ürüne ya da sektöre tüm parasını bağlamazlar. İkinci olarak her zaman nakit tutarlar. Çünkü fırsatlar her zaman gelir. Ama nakit yoksa fırsat da yoktur. Ve üçüncüsü, duygularına teslim olmazlar. Piyasa düşerken panikle satmaz, yükselirken açgözlülüğe kapılmazlar. Sen kendine şu soruyu sormalısın: finansal piyasalarda gerçekten bir stratejin mi var? Yoksa sadece yükselen trendlerin peşinde mi koşuyorsun? Risklerini yönetiyor musun? Yoksa bütün paran bir düzeltmede silinip gidiyor mu? Çünkü şunu unutma: finansal piyasalarda kazananlar fırsatları kovalamaz. Onlar sabırla bekler, risklerini hesaplar, kaybetmemeyi öğrenir. Kaybetmemeyi öğrendiğinde zaten kazanırsın. Şimdi kazanan bir yatırımcı olmak için ihtiyacın olan üçüncü adım şu: disiplinli olmak ve gerçekçi hedefler koymak. Birçok insan finansal piyasalara girerken hayal kurar. Bu hissede %100 kazanırım. Kriptoda 3 ayda paramı katlarım. Forex'te bir işlemle hayatımı değiştiririm. İşte tam bu noktada kaybetmeye başlar. Çünkü hayaller
duyguları tetikler. Duygular ise aklı kapatır. Profesyonel yatırımcılar ise farklıdır. Onlar her işlemde küçük ama sürekli kar hedefler. Karı cebine koyar, büyütür, yeni fırsatlar için kullanır ve hiçbir zaman bir hisseye tüm sermayelerini bağlamazlar. Portföylerini böler, stop noktalarını belirler, sistemsiz bir adım atmazlar. Finansal piyasalarda başarı büyük oynamak değil, istikrarlı ilerlemekle gelir. Bir düşün, 100.000 liran var ve her işlemde ortalama %2 kazanıyorsun. Bu küçük görünebilir ama düzenli yaparsan bir yıl sonunda büyük bir fark yaratırsın. Ama kaybetmemeyi öğrenmez, disiplini korumazsan bir günde her şeyini kaybedersin. Kendi kendine şu soruyu sor. Ben gerçekten bir stratejiyle mi hareket ediyorum yoksa duygularımın beni yönettiği bir kumarbaz mıyım? Eğer hala duyguların seni yönetiyorsa işte o zaman finansal piyasalar sana kazandırmaz. Ama disiplini öğrenirsen finansal piyasalar senin için bir gelir kaynağına dönüşür. Şimdi dur ve düşün. Bugün konuştuklarımız sana sadece bilgi değil, finansal piyasalarda hayatta kalmanın ve gerçekten kazanan taraf olmanın özünü anlattı. Artık biliyorsun. Kazanç önemli ama onu korumak, disiplin ve stratejiyle büyütmek her şeyden daha önemli. Ve işin gerçeği, bunu öğrenmeyen herkes ne kadar çok kazansa da eninde sonunda kaybeder. Eğer bu söylediklerim sende bir ışık yaktıysa, eğer artık finansal piyasalara farklı bir gözle bakmaya başlıyorsan, o zaman bu yolculukta yalnız değilsin. Bak ve Kazan kanalında her hafta hem borsada hem de finansal hayatta ayakta kalmanı sağlayacak stratejiler, teknikler ve zihinsel dönüşüm içeriklerini paylaşıyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü buradaki içerikler senin finansal geleceğini değiştirecek. Ve yorumlara şunu yaz. Ben artık sadece kazanmaya değil, korumaya da odaklanıyorum. Böylece gerçekten bu adımı atan bir topluluk oluşturalım. Bu videoyu arkadaşlarınla, yatırım yapan tanıdıklarınla da paylaş. Onlar da bu farkındalığı öğrensin, birlikte büyüyelim. Unutma, finansal piyasalar herkese para kazandırmaz ama hazırlıklı olana kazandırır. Sen hazırlıklı olanlardan biri ol. Sağlık, mutluluk, iç ve dış zenginlik seninle olsun. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal.